artık evden merhaba diyorum. Bu sefer bu videoda bütün evde ne değişim oldu sürecini izlemeyeceksiniz. Çünkü artık değişimler zaten sonuç odaklı olduğu için biraz daha bekleyeceksiniz bence bir sonraki genel evde yaptığımız değişiklikleri göstermek için. Ama bu videoda çok daha güzel ilhamlar veriyorum size. Yani ben çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu odada arkamda bir yatak başlığı yok. Ve odanın eni dolayısıyla da yatak başlığı yapabileceğimiz bir genişlik yok. Biz de düşündük, taşındık. Duvarda bir tasarım yapalım dedik ve böylelikle yatak başlığı işlevini üstlensin dedik. Peki bunun için ne kullanacağız biliyor musunuz? İnternetten satın aldığımız bu 1 cm ve 8 cm enindeki MDF'leri kullanacağız. Sonra bunları boyayacağız. Peki bunları duvara nasıl montajlayacağız? Hemen söylüyorum. Akbix 610 montaj yapıştırıcısıyla zaten artık biliyorsunuz ki Akbix hayatımın bir parçası oldu ve çoğu uygulama alanında kullanmaya başladım. Şimdi ise bu montaj yapıştırıcısıyla duvarda bir uygulama yapacağız. Bence çok keyifli bir içerik olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Başlayalım. Arkadaşlar şimdi bu benim 120 santim ölçüsünde kesildiğim MDF'lerimi yan yana duvar boyunca işleyeceğiz. Aslında son zamanlarda böyle aralarında boşluk bırakarak uygulamak, yani geniş boşluk bırakarak uygulamak çok moda ama ben çok tekrara düşmek istemiyorum. O yüzden bu sefer ben mini aralıklarla uygulama yapmayı planlıyorum. Ama daha farklı neler yapabilirsiniz adı altında da video süresince sizle örnekler paylaşıyor olacağım. Şimdi malzememize Akbix 610 montaj yapıştırıcısını sürerek çalışmaya başlayabiliriz. Montaj yapıştırıcısını uygulama yaparken 3 santim düz sürüp 2 santim boşluk bırakacak şekilde uygulamanız gerekiyor. Yani çok yoğun bir uygulama yapmanıza gerek yok. Çünkü tutuculuğu çok yüksek. Yine ben burada da şaşırtmalarına gelecek şekilde yapıyorum. Uygulamayı 0-0 yapmak istemiyorum. Aralarında boşluk bırakmak istiyorum demiştim ya. Bu parkenin parçasının kalınlığından faydalanarak bir önceki parçanın hemen yanına birleştiriyorum. Pres için kağıt banttan faydalanıyorum. Yine aynı şekilde presleme işlemi tamamlanırken aradaki çıtayı çıkartıp bu sefer bir diğerinin yanına yapıştırıyorum. Bu arada oynatmamaya dikkat etmek gerekiyor. Arkadaşlar işin tam noktasında arkadaşımın bütün nimetlerinden faydalanıyorum. Zaten parkeyi yapıyordu. Şimdi ise şu yarma işlemi için ölçü alıyor. Arkadaşlar bu uygulamayı aslında ben kıl testereyle yapmayı düşünüyordum. Ama tabii ki Besna gibi kardeşim yanındayken kıl testere değil, onun bütün nimetlerinden faydalanarak makine haline kestik. Ama makinem yok, yapamam diye dert etmeyin. Gerçekten ben de yola kıl testereyle çıkmıştım. Hatta o da burada. Şimdi bunu Sinan'a yapıştırdım. Şimdi ise yine ölçüsünce aldığımız bu kesimlerimi yerleştiriyorum. Çok güzel olmuyor mu? Bir seri üretime geçtik çünkü arka planda çok iyi bir destekçim var. Turgut Sarıcıoğlu Akbix uygulamasını yapmaya başladı. Babişko.
Arkadaşlar malzeme bir tık eksik aldığım için bu yatak başlığında yatağın arkasında kalacak olan kısımları parçalı yapacağım. Aslında o hiç anlaşılmayacak bile çünkü yatağın arkasında kalacağı için. Şu an bu halindeki renk o kadar hoşuma gitti ki normalde boyamayı düşünüyordum. Ama boyamaya da bilirim yani. Gerçekten şu an kararsızım. Neyse şunları yapıştırmaya devam edelim. Arkadaşlar hem üşüdüm hem destek çağırdım. Sinan geldi yine. Bu köşeleri makinesiyle pıt 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 kesti. Ne yapıştıralım şimdi? Şşş, ateş ediyor. Hadi gel isteyelim kardeşim. İsteyelim. Arkadaşlar şu an günlerden ertesi gün çünkü dün hava çok kararınca yarım bırakmak zorunda kaldık. Şimdi eve geri geldik. Bakar mısınız? Yani o kadar sağlam olmuş ki asla yani sökemezsiniz. Mümkün değil. O yüzden çalışma yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Hataya mal yok bence. Şimdi bu bantları söküp sadece üst çıtasını takıp artık yatak başlığımızın sonuna geliyoruz. Üst çıtası için de aslında şu yerde gördüğünüz kalınlıkça yani 8 santim de bir çıta geçebilirsiniz. Ama ben biraz daha kibar kalmasını istediğim için bu 4 santimlik çıtayı bu sefer yan kullanacağım. Yani sadece 1 santim çıta varmış gibi duracak. Bir dik çıtası. Ve bir tık tümsekli oluyor böyle olduğu zaman. Son olarak ahşap çıtamızı sürdüğüm Akfix yüzeylerin üstüne hop yerleştiriyorum. Arkadaşlar şimdi burada eksik yerimiz var. O yüzden oraya da testere yardımıyla kesim yapacağız. Tadam! Arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna geldik. Yine kahramanımız Akfix 610 montaj yapıştırıcısına teşekkürlerimi sunuyorum. Bana çok sağlam sonuç verdiği için. Hatta bu arada artık bantları da sökebiliriz çünkü kurmalarımız da gerçekleşti. Umarım beğenmişsinizdir ve güzel ilhamlar yakalamışsınızdır. Ev turunu çekerken bahsetmiştim güzel bir yatak başlığı projesi yapacağız diye. Ve sonuç hakikaten çok içime sindi. Küçük mekanlarda daha doğrusu en olarak size yatağı yerleştirmek adına yeterli olmayan mekanlar için yatak başlığı yapımından bahsedeceğim demiştim. Bayağı merak edeniniz olmuştu çünkü genel olarak küçük mekanlar bizim evlerimizin genel sorunu gibi gözüküyor. Ama aslında doğru uygulamayla bu sorunları avantaja çevirmek bizim elimizde. Üstelik çok basit arkadaşlar. Yani çivi ve benzeri montajla alakalı herhangi bir şey kullanmadan sadece 610 montaj yapıştırıcısıyla bu çalışmayı tamamladık. Üstelik sapasağlam bir çalışma oldu. Ve sonuç bana ilham oldu. Umarım size de güzel ilhamlar olmuştur. Sadece soru soracağım size. Ben normalde boyamayı planlıyordum. Ama bu rengi gördükten sonra acaba yanlış mı düşünüyorum diye düşündüm. Sizce boyamalı mı, boyamamalı mı? Bu konuda aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Ve umarım videoyu beğenmiş, güzel ilhamlar yakalamışsınızdır. O zaman kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.